Önceki bölümde Deliktaş Kaya Sunağı'nı gezmiştik. Şimdi bu sunağın karşısında bulunan ve buraya adakların adandığı Zindancı Kutsal Alanı'na gidiyoruz. Nereden çıkacağız şimdi abi? Biz şu aradan mı çıkacağız acaba? Şuradan çıkalım mı? Çıkalım yavaş yavaş. Bir yarık şurada gibi bir yer var. Oradan bir üste çıkalım bakalım. Zaten illa bir yerden çıkacağız. Böyle böyle gideceğiz. Hadi gelin. Böyle şuradan gidiyor sanırım mı? O kaya daha yüksek. Bak orada demir var. Ona çıkalım. O tarafa gidelim. Birçok yerinde kanallar, sunak çukurları ve odalar bulunan Zindancı Kutsal Alanı'nın kimi yerleri zamana karşı direnememiş. Ama en çok tahribatı da insanlar vermiş. Bunlar olmasaydı burayı anlamak daha kolay olacaktı. Kayalığın tam üstüne çıktık. Evet İsmail bulduk. Evet. Oh. Buradan. Kayalık mezar gibi orası da. Bak buradan gidiyor. Burada var. O değişik yerler var burada. Şuradan patika yol mu gidiyor İsmail? Şöyle geçip şuradan. Tabii bunların hepsinin bağlantı yolu vardır. Bağlantı yolu orası. Burada da merdiven var. Burada bir bölüm var. Şöyle çekelim. Görüyor musun? Merdivenler var. Şurada da bir duvar var. Orada oda bir şey var. Orada kalmışlar. Oda mı ne? Bilmiyoruz işte. Ama karşı tepenin manzarası da buradan harika gözüküyor. Burayı gördün mü? Evet gördüm. Bak kaya bütün zaten. Kaya Bütün kaya yolu dediği yer bu olsa gerek. Buradan basamaklarla iniyorsun. Orada da yine düz bir kaya var baksana böyle. Evet bak şu. Sanki bu böyle yerinden oynamış gibi ama. Bu daha düzmüş de böyle yatmış burası Evet, sanki kayınca. biraz meyilli duruyor. Değil mi? Ve şurası da bir bütün. Ya burası bence Evet düzmüş. burası toprak kaymış gibi duruyor sanki. Toprak kaymış, Altındaki bu tarafa doğru yatmış. Aynen bu tarafa doğru evrilmiş mi yatmış mı artık? Ya belki bu basamaklar oradan oraya devam ediyordu, aşağıdan yukarıya kadar. Olabilir. En alt odadan. Evet ya çok değişik şeyler. Tabii o zamanki insanların kafasında ne vardı? Neye göre yaptılar? Ya o zaman zaten daha yeni toplum olarak avcı toplayıcılıktan tarıma geçmişlerdi.
İşte Şimdi bu kayanın bir arkasına geçelim olmadı. Acaba buradan oraya bir giriş. Burası parçalanmış gibi. Buranın altında bir yerden giriş olabilir. Bak, su kanalları da burada ama. Bunlar da kanallar buradan akıyor. kanallar. Onun için açılmış orası. Evet. Bak burada bir tane niş var böyle. O karanlık odanın burada acaba girişi veya çıkışı var mı? Baksana buraya koymuşlar hep ya. Su senin mi? Yo, bak şurada oyuklar var, görüyor musun? Bak, Evet, yukarıda. her yerde var ya. Orası da bayağı yüksek. Evet İsmail, şuraya geçebiliriz hemen. Valla İsmail, güzel yeri bulmuşsun. En güzel yere oturdum. Hemen İsmail'in yanına gideyim. Suyumuz da var. Her şey var burada ya. Oh. Çek şefim. Abi, Sanırım o işte bir oyulmuş gibi sütun düzgün duran bir karşıdaki kaya var. 2 kademe gibi. 2 kat gibi duruyor bak. Aynen. Orası mı acaba? İki grup halinde diyor işte. Bir Evet, iki büyük grupta ihtimal orada var orasıdır. herhalde öyle. Biraz sonra da oraya bakalım. Ritüeller. Bak şuradaki kaya da, şu önümüzdeki kayayı görüyor musun? Şuradakini. Hı. Bak o da basamak basamak gibi. O da böyle yukarıya doğru. Evet, yukarı doğru gidiyor. Makinelerin olmadığı bir dönemde kayaların üstlerinin ve içlerinin oyularak yapıldığı bu yeri anlamaya çalışmak gerçekten zor. Kim bilir bu yerler ne kadar zamanda, ne kadar emek harcanarak yapıldı. Anlaşılan o ki insanoğlu her devirde her şeyin bir çaresini bulmuş. Karanlık odadan sonra iki ayrı kotta merdivenlerle çıkılan iki tapınma alanı daha var. Burada da gördüğünüz üzere olduğunuz gibi ritüeller için yapılmış kanallar bulunmakta. Şöyle göstereyim kanalları da. Şu uçtan. Karanlık oda solumuzda kaldı. Kuzey yönünde, kapısı kuzey yönünde olan karanlık oda. Evet, burada da yine bir oda var. Basamakları gösterelim. Merdivenlerden geldik. Birinci kotta. Şimdi en yüksek noktaya çıkalım. Bu ritüel alanın en yüksek noktasına çıktık. Karanlık odayı buradan tekrardan görelim. Evet, orada bir sarnıç. Altında diğer kuyularla bağlantısı olan karanlık oda. Onu görüyoruz. Merdivenlerde birinci kot ve ikinci kot. Yani aşağıdan yukarıya doğru merdivenler var. Birinci alan, ikinci alan. Bu en üst noktaya çıktık şu anda. Burada merdivenleri de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim.
Bu alanlardan geçmek için zaten bu merdivenler kullanılıyordu herhalde. Taşa oyulmuş. Burası da en yüksek noktası. Bak için gördüğünüz gibi böyle bir mil çakılmış buraya. Ama yakalanmışlar. En azından bu taşı uçuramadan. Şimdi burada bir oda daha var. Burada bir sarnıç görünüyor. Merdivenler yine buradan devam ediyor. Şimdi diğer alana geçip bitirelim. Bu alana geçerken de yine görüyorsunuz burada su kuyuları açılmış. Ritüeller için mi yapılırdı artık? Kimisi üçgen, kimi yuvarlak, kimi kare, kimi dikdörtgen. Böyle işler var. Adak çukurları var. Gördüğünüz gibi. Sarnıçlar var. İnsan hayatında en önemli şey din her zaman için. Toplulukları kurmak için, toplum olmak için hep dini kullanmışlar. Aile biraz daha büyüdüğü zaman toplum kurmak için dine ihtiyaç duymuş. Aynı inanca sahip insanlar topluluk kurup klanları oluşturmuşlar, kabileleri oluşturmuşlar. En sonunda devletleri oluşturmuşlar. Burada da karşıda da delik taşı görüyorsunuz. Ritüelleri nasıl yapıyorlardı onu tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle toprak anaya inanıyorlardı. Ana tanrıça, Kibele kültü vardı burada da büyük ihtimalle. Çünkü bakıyorsun bahar ayı geldiği zaman topraktan çıkıyor her şey. Tekrar canlanıyor. Toprağa bir tohum atıyorlar. Bu büyüyor. Bir canlı oluyor. Onun için çok önemli. Zindancık'ın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan kaya mezarlarının yerini öğrendikten sonra şimdi o alanı keşfe çıkalım. Ana kült alanından doğuya doğru 100 metre falan daha gidince Abi oradan inemeyiz. evet Buradan yandan inelim. Şu Tamam. ağacın sağından. Buradan kayar gidebiliriz. İner miyiz ya? burada da kaya mezarları görüyoruz bak. Bir tane var. 2 tane. Belki üçüncüsü de var. Bak üçmüş. Burada bir tane de var. Olabilir ama geniş gibi duruyor. Şimdi kaya lahitlerine de geldik. Burada alt bölümde oyulmuş 2 tane kaya lahti bulunuyor. Bunların bir tanesi daha biraz daha alçakta. Biri bir kot daha yukarıda. Arada bölünmüş bir kaya var. Bu bölünmüş kayadan sonra bir lahit daha var burada. Kaya lahti bir tane görmüştük şimdiye kadar değil mi? Evet. Dede Kaya'da vardı bir tane. Bir mezar tipi ama onun kapak yeri falan da vardı. Buradakinin yok.
Yandakiler burada da hani Yani burada da çukurlar var ama bunlar ne içinmiş? Bak burada da bir lahtin büyük yanında. bir tane küçük. Evet, buraya da Hani bebek oyulmuş. için gibi falan mı acaba? Olur Yine ya öyle ritüeller ufak. için olabilir. Bilmiyorum. Şuradan basamaklar var yine burada. Buraya çıkmışlar. Kim bilir ne zaman yapıldı. Ya buraya da oğlan ayırtmış kendine mezar da. Değil mi? Mezar yeri almış buradan. Kalmış. Aile mezarı. Demiş biz de böyle babama doğru böyle demiş. Dikine gidelim. Şuraya demiş ufaklık yazsın. Buraya da annem yazsın demiştir belki. O da olabilir. Bugün de birbirinden güzel yerler keşfettik. Harika bir doğaya, manzaraya ve tarihi yerlere sahip olan Deliktaş Köyü'nü görmenizi tavsiye ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.